Hanımlar beyler 8'de sağlık en doğru sağlık bilgileriyle devam ediyor. Hepinize iyi sabahlar diliyorum. Çok güzel bir gün olsun hepimiz için. Konumuz sağlık. Evet, özellikle hanımlar TV8 ekranları başına bugün lipödem konuşacağız. Lipödem son yıllarda çok duyuyoruz. Gerçekten ciddi bir sağlık problemi. Esasında sadece görsel o işte selülit görünümü değil, altında çok ciddi yatan, ciddi sorunlar doğurabilecek bir rahatsızlık. Değerli bir hocam var, lipödemin kitabını yazdı. Evet, hocamız merakla, ben de bu kitabı şimdi inceleyeceğim yayın sonrası. Estetik ve plastik cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Ahmet Karacalar şu anda yayın konuğum. Hocam hoş geldiniz. Sağ olun. İyi sabahlar olsun. Güzel. Lipödem kitabını görünce birdenbire şaşırdım. Çünkü böyle bir kitap Türkiye'de şu anda yani bu kadar böyle detaylı böyle bir kitap yok ama yapmaya hazırlık aşamasında olan bazı hocalar var, onları biliyorum. Siz tak çıkartmışsınız, süper. Hayırlı uğurlu olsun. Bu ikinci baskı aslında. Birinci baskı tükendi. Ne İkinci güzel. baskıya yeni bir bölüm ekleyerek tekrar bastık. Peki hocam, lipödem nedir? Bu kabus nedir ya? Önce çok basit bir tanım yapayım. Adından da anlaşıldığı gibi yağ dokusunu ilgilendiren ve ödem şişliği içeren bir hastalık. Basitçe bu. Ama biraz genişletirsek bir kere kronik bir hastalık. Yani tedavi edilmezse ilerleyici bir hastalık. Fakat ismi biraz yanıltıcı. Sadece yağ dokusunu tutmuyor. Yağ dokusunun içerisinden geçen başka yapılar var. Mesela damarlar var. O yüzden bu hastalar sıklıkla işte varisim var, başka bir doktora gideyim, bu ağrıların sebebi varis olabilir şeklinde yanılabiliyorlar. Ya da yağ dokusunun içinden sinir geçiyor, duyu siniri. Ve duyu sinirini tuttuğu zaman hastalarda hassasiyet oluyor, ağrı oluyor. Bu tür mesela kimi hasta der ki bacağıma kimse dokunsun istemem der. Ve siniri de tutuyor. Çocuk bile dokunduğunda ya da koltukta otururken canı yanıyor. Canı yanıyor, aynen. Bağ dokusu hastalığı bir bakıma biraz romatizmaya benzer. Biliyorsunuz romatizma eklemlerdeki o yapıları tutuyor, zarları tutuyor. Yangı ama iltihapsız bir, mikropsuz bir iltihap bu. Lipödemde de benzer bir şey var. Mikropsuz bir iltihap var. Yağ dokusunda mikropsuz bir iltihap var, romatizma gibi. Tabii farklı bir kategoride ve o bağ dokusundaki bütün yapıları etkiliyor. Mesela siniri etkiliyor, ağrı, hassasiyet. Damarı etkiliyor, ödem yapıyor, varis yapıyor aynı zamanda. Yağı etkiliyor. Bazı hastalar yıllarca kendisine selülit olduğunu zannediyor. Selülit tedavisi yaptırıyor, bir çare bulamıyor. Halbuki altında yatan şey lipödem. İlginç bir şekilde çoğu hastada tiroidi tutuyor bu hastalık. Çok enteresan. Evet, tabii bilim her şeyi şu anda kanıtlayabilmiş değil. Benim gördüğüm hastaların %90'ında tiroid problemi var. Bağırsakları tutuyor. Bağırsaklardaki problem lipödemi kötüleştirebiliyor. Bu arada lipödem de bağırsakları etkiliyor. Sonuçta hep bir evet, vücudu siz bir yapıyı bir tek ele alıp da orada sınırlı bakamıyorsunuz. Omzunuza bir şey olsun, ayak bileğinize kadar sizi etkileyebilir. Mesela sinir sistemini tutuyor. Sinir sistemini tuttuğu için bu hastaların çoğunda depresyon var. %30 oranında, bayağı yüksek. %70 oranında kaygı bozukluğu var. Çünkü çok ilginç bir çalışma var, ondan bahsedeyim. Beynimizin ortasında hipotalamus diye bir merkez var. Bu merkez sinir sistemi ile hormon sistemi arasında bir denge oluşturuyor. İşte uyku, uyanıklık, açlık, tokluk. Hipotalamus iltihabından bahsedilmeye başlandı. Lipödemli hastalarda ve bu nedenle yeme bozuklukları oldukça sıktır lipödemli hastalarda. Yani vücudun pek çok yerini ilgilendiren bir problem. Bir tek yağ dokusunda değil. Eklemleri ilgilendiriyor bu arada. Ve bu şöyle önemli. İhmal edilen bir lipödem ilerlediği zaman öncelikle diz eklemini bozuyor. Diz eklemi bozulduğu zaman artık o hasta spor yapamıyor, kilo alıyor. Kilo aldıkça bir kısır döngüye giriyor. Daha durumu kötüleşiyor. Evet. Açıkçası. Bilekler kalınlaşıyor. Yani dizlerin üstünde yağ birikintileri, acılı bir selülit görüntüsü. Yani oldukça keyifsiz bir şey. Yaşam kalitesini bozuyor. Yaşam kalitesini bozuyor.
Sürekli bir ağrı söz konusu çünkü. Evet, sürekli bir ağrı söz konusu. Şeydeki mekanizma da ilginç. Mesela diz içerisinde yoğun bir yağlanma varsa biz o hastaya biraz şey deriz, biraz acele edin siz deriz. Çünkü diz içindeki yağlanma özellikle diz aksını bozuyor. Yukarıdan aşağı bir hizalanma vardır dizde. O bozulduğu zaman bu hastalar dizin dışına daha çok ağırlık bindiriyorlar. Ve dizin dışına çok fazla ağırlık bindirildiği zaman orada kıkırdaklarda yumuşama, kıkırdak hasarı, eklem hasarı başlıyor bir süre sonra. Yani bunu sadece yağ sebep olabiliyor. Direkt ya da dolaylı olarak. Ama kadınlarda neden mesela kadınlarda görülüyor? Östrojen kaynaklı mı hocam? Evet. Erkeklerde yok. Evet, söylediğiniz gibi östrojen kaynaklı. Erkeklerde de gözüküyor. Ben şu ana kadar 2-3 kişi de görmüşümdür. Nadir. Çok nadir. Onlarda da tabii bir östrojenle ilgili genetik bir sorun var. O nedenle gözüküyor ama çok nadir erkeklerde. Tabii östrojen asıl hormon burada etkileyen. Bir tek östrojenle bağlı değil ama. Başka hormonlar da var lipödemi etkileyen. Hangileri hocam? Şimdi bir tanesi kortizol biliyorsunuz, Kortizol. stres hormonu. Stres hormonu. Modern yaşamda herkeste yüksek ya da doğru salınmıyor açıkçası. Lipödemde nasıl kötü etkiliyor? İnsülin direncini değiştiriyor, bozuyor. İnsülin direnci bozulunca bu hastalarda kilo verme problemi başlıyor. Giderek kilo alıyorlar, durumlarını kötüleştiriyorlar. Bir tanesi kortizol. Bir başkası leptin diye bir hormon var. Bu leptin salgılandığı zaman normalde tokluk hormondur. Tokluk hormonu. Yağ dokusundan bol miktarda salgılanır ama tuhaf bir şey var. Bu hastalarda yağ çok fakat leptin salgılanmasına rağmen doku cevap vermiyor buna. Yani bu hastalar leptin mekanizmasında bir bozukluk var aynı zamanda. Kötü uyuyan hastalarda ki bu hastaların epey bir bölümünde uyku problemi de var. Melatonin pek salgılanmıyor. Melatonin yangıyı düşüren bir şey. Bir taraftan melatonin salgılanmadığı zaman insülin direnci artıyor. Uyuyamıyor dolayısıyla melatonin salgılanması. Uyuyamıyor. İyi uyuyamıyor. İyi uyuyamama için birkaç neden var. Bunlar ilginizi çekebilir. Bir tanesi şu, huzursuz bacak oldukça sık bu hastalarda. Çünkü gün boyu ayakta duran ya da çalışan birisinde akşama doğru o aşırı yangı bacaklarda sürekli bir hareket etme. Kan dolaşımı da yok doğru düzgün hocam. Evet, kan dolaşımı oldukça yavaş. Yavaş. Lipödemde dediğiniz gibi. Peki spor hocam, yani lipodemli bir insan sporla rahatlayabilir mi biraz? Doğru sporla rahatlar. Evet, biz biraz çalıştık bunun üstüne hocam pilateste. Yani lipodemli kişinin pilates yaptığında düzenli bir şekilde tabii ki kan dolaşımı hızlanıyor. Tabii ki orada bir aktivasyon var. Yani daha olumlu bir gidiş hattı oldu. Olur. Oldu hocam. Farklı bazı hareketler özellikle lenfleri destekleyen, işte onun masajıyla birlikte biraz. Yani biraz etki var, fark etti. Bisiklet, işte yürüyüş. Yani bacakları çalıştıran özellikle hocam hareketler pilateste de. Evet. Hani böyle bir deneyimledik birkaç kişi de. O yüzden soruyorum. Evet. Burada küçük bir uyarı yapmak istiyorum. Lütfen. Şimdi siz lipödemi biliyorsunuz. Hangi hareketler olması gerektiğini gösterebilirsiniz. Fakat bazen hastalar bir spor merkezine, salonuna gidiyorlar. Diyorlar ki biz zayıflamak istiyoruz. Şimdi oradaki kişinin lipödemi tanıması pek mümkün değil. Değil. Ve bu hastalara genel kilo verme kategorisine değerlendiriyorlar. Sokuyor, o da yanlış oluyor. Evet. Tabii. Ve eklem hasarı Eklem hasarı. çok kolay olur Çünkü lipödemli bacakları hastalarda. kuvvetli değil hocam. Kuvvetli değil. Kas Ve oranı düşük. kas oranı düşük. Çok ilginç bir şey daha var. Bir de kas güçsüzlüğü var. Var. Şöyle bir çalışma yapmışlar, ilginizi çekebilir. Obezite ile lipödem aynı şey değil, kilo fazlalığı ile lipödem. Kilo fazlası olan obez bireylerin kas gücü lipödemlerden daha fazla. Bu şu demek, lipödemli hastalar sakatlanmaya daha müsait. O nedenle biz hastalara şey deriz, lipödemli hastalar, her sporu yapmayın. Eklemlerinize yük bindirmeyin. Mesela yatay sporu daha çok sever lipödem. Yüzme gibi, yüzme yatay bir spor. Dikey sporların çok yük bindirmeyenini sever.
Çünkü dikey spor biraz ödem yapabiliyor. Evet hocam. Çok kritik bir şey hocam. Zaten bacak kasları, bacak kuvvetliliği önümüzdeki yaşlılığımızda, ileriki yaşlardaki sağlık durumumuzu da şu anda her Evet. yerde bu yazılar, Evet. makaleleri okuyorum. Doğru. Gösteriyor. Şu andaki bacak sağlığımız 10 yıl, 20 yıl sonraki hayatımızdaki sağlığı gösteriyor. Evet, çok doğru. Çok kıymetli bacak kasları, bacak sağlığı. Hocam çok teşekkür ederim. Çok kıymetli, çok güzel bilgiler Ben teşekkür verdiniz. ederim. Devam edeceğiz sizinle zaten. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Hanımlar, beyler 8'de sağlık en doğru sağlık bilgileriyle devam ediyor. Hemen geri geliyorum.